Bir ordu düşünün. Döneminin en güçlü askeri birliklerinden biri. İçinde savaş fillerinin bulunduğu devasa bir güç. Hedefinde ise çölün ortasında sade bir yapı var. Kabe. Ve sonra Kur'an'ın anlattığına göre bu dev ordu beklenmedik bir şekilde yok oluyor. Peki gerçekten ne oldu? Ebabil kuşları neydi? Siccil taşları ne anlama geliyor? Bu olay tamamen mucizevi miydi? Yoksa doğal bir felaket üzerinden mi gerçekleşti? Bugün Kur'an'ın en kısa ama en çarpıcı surelerinden biri olan Fil suresi üzerine derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu video boyunca tarih, tefsir, dil bilim, edebiyat ve modern yorumları birlikte inceleyeceğiz. Çünkü Fil suresi sadece geçmişte yaşanmış bir olayı anlatmıyor. Aynı zamanda güç, kibir ve ilahi kudret hakkında evrensel bir mesaj veriyor. Başlarken öncelikle Fil vakasını anlatalım. Olay, milattan sonra 570 yılında gerçekleşir. Bu yıl, İslam tarihinde Fil yılı olarak bilinir. Aynı zamanda Hz. Muhammed'in doğduğu yıl olarak kabul edilir. O dönemde Yemen, Habeşistan destekli bir yönetimin kontrolündeydi. Yemen valisi olan Ebrehe ise siyasi ve ekonomik açıdan çok büyük bir plan kurmuştu. Sana'da dev bir mabet yaptırdı. Amacı şuydu: Arapların hac ve ticaret merkezini Mekke'den Yemen'e çevirmek. Çünkü Kabe sadece dini bir merkez değildi. Aynı zamanda ekonomik güç demekti. Kervanlar, ticaret yolları, Arap kabileleri üzerindeki itibar. Hepsi Kabe etrafında dönüyordu. Ebrehe bunu değiştirmek istedi. Ancak Arap toplumunun Kabe'ye bağlılığı kırılmadı. Bunun üzerine Ebrehe çok ağır bir karar aldı: Kabe'yi yıkmak ve bunun için büyük bir ordu hazırladı. Burada çok önemli bir detay var. Arap Yarımadası'nda insanlar savaş fili görmeye alışık değildi. Fil, o dönemde adeta yenilmez güç sembolüydü. Bugünün tankları gibi düşünün. Bu yüzden Ebrehe'nin ordusu sadece askeri değil, psikolojik üstünlük de taşıyordu. Klasik rivayetlerde ordunun önündeki büyük filin Mekke'ye yönelince çöktüğü, başka yönlere çevrilince hareket ettiği anlatılır. Ve ardından Kur'an'ın ifade ettiği sahne gelir. Ebabil kuşları. Kur'an-ı Kerim burada uzun tarih anlatmaz. Sadece birkaç ayet. Ama olağanüstü yoğun bir anlatım. Sure şöyle başlar: Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Bu soru aslında bilgi sormuyor. Bir hafızayı tetikliyor. Yani Mekke toplumu bu olayı zaten biliyordu. Kur'an sadece hatırlayın diyor. Ve ardından çok sert sahneler gelir. Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Onlara siccilden taşlar atıyordu. Sonunda onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı. Sadece 5 ayet. Ama tam bir felaket sahnesi. Burada en dikkat çekici kelimelerden biri ebabil. Bu kelime Arapçada gruplar halinde gelen, dalga dalga gelen anlamlarını taşır. Yani mesele sadece kuş değil, gökyüzünü kaplayan ardışık sürüler hissi oluşuyor. Bu yüzden sure çok sinematik bir görüntü kuruyor. Gökyüzü, hareket eden sürüler, panik içindeki ordu ve ardından gelen taşlar. Bir diğer tartışmalı ifade ise siccil. Klasik tefsirlerde bu, pişmiş taş, taşlaşmış çamur şeklinde açıklanır. Bazı müfessirler bunun Lut kavmine gönderilen taşlarla bağlantılı olduğunu söyler. Bazıları ise Farsça sengigil köküne işaret eder. Yani taşlaşmış çamur. Burada dikkat çekici olan şey şu: Kur'an, olayın fiziksel mekanizmasını ayrıntılı anlatmaz. Ama etkisini çok güçlü hissettirir. Surenin son ayetinde çok güçlü bir benzetme vardır. Ke asfin meykul, yani yenilmiş ekin yaprağı gibi. Bu ifade içi boşalmış, parçalanmış, dağılmış, işe yaramaz hale gelmiş bir görüntü verir. Bir zamanların güçlü ordusu artık çerçöp gibidir. Kur'an burada çok önemli bir mesaj verir. İnsan gücü mutlak değildir. Klasik İslam geleneği olayı açık biçimde mucize olarak yorumlar. Allah
Kabe'yi korumak için kuşlar göndermiş, orduyu helak etmiştir. Detaylarda farklı rivayetler vardır. Kuşların türü, taşların büyüklüğü, ordunun nasıl dağıldığı, ama ana fikir değişmez. Bu ilahi müdahaledir. Ayrıca klasik müfessirler şu noktaya dikkat çeker. Eğer olay toplum tarafından bilinmiyor olsaydı, Mekke müşrikleri bu sureye hemen itiraz ederdi. Ama böyle bir itiraz aktarılmaz. Bu da olayın toplum hafızasında güçlü olduğunu düşündürür. Modern dönemde bazı yorumcular farklı açıklamalar geliştirdi. Bazıları ebabili mikrop taşıyan sinekler gibi yorumladı. Siccil taşlarını ise bulaşıcı hastalık taşıyan parçacıklar olarak değerlendirdi. Buna göre ordu ani bir salgınla yok olmuş olabilir. Başka yorumlar ise volkanik taş, kül bulutu ya da atmosferik felaket ihtimallerini tartıştı. Fakat bu yorumlara yönelik ciddi eleştiriler de vardır. Çünkü surede açık şekilde kuşlar ifadesi kullanılır. Bu yüzden birçok çağdaş müfessir metni tamamen mecazlaştırmanın dil açısından sorunlu olduğunu söyler. Belki de en önemli soru bu. Kur'an burada olayın teknik ayrıntısını mı anlatıyor, yoksa mesajını mı? Çünkü surenin merkezinde fiziksel mekanizma değil, ibret vardır. Mesaj şudur: en güçlü görünen plan bile bir anda çökebilir. Kur'an bunu başka kıssalarda da tekrar eder. Firavun, Ad kavmi, Semud, Nemrut, hepsinde ortak tema aynıdır: güç sarhoşluğu ve ardından gelen çöküş. Burada çok önemli bir bağlantı var. Hemen sonraki sure, Kureyş suresi, Fil suresinde Allah'ın Kabe'yi koruduğu anlatılır. Kureyş suresinde ise şöyle denir: öyleyse bu evin Rabbine kulluk etsinler. Yani mesaj şu: size güven verildi, ticaret verildi, itibar verildi. Öyleyse şükredin. Bu yüzden iki sure birlikte okununca çok daha güçlü bir anlam ortaya çıkar. Bugün Fil suresi bize ne söylüyor? Belki de en önemli mesajlardan biri şu: hiçbir güç mutlak değildir. Askeri güç, ekonomik güç, teknolojik güç, siyasi güç, hepsi sınırlıdır. Sure aynı zamanda kutsal değerlere saldırının sadece fiziksel değil, ahlaki bir boyutu olduğunu da hatırlatır. Ve bir başka önemli nokta: nimet sorumluluk doğurur. Koruma varsa şükür de olmalıdır. Fil suresi sadece geçmişte yaşanmış bir olayın anlatımı değildir. Bu sure, güç ile hakikat arasındaki ilişkiyi, insan planlarının sınırını ve ilahi kudretin mutlaklığını hatırlatır. Klasik tefsirler mucizeyi merkeze alırken, modern yorumlar farklı açıklamalar üretmeye çalışmıştır. Ama hangi yorum benimsenirse benimsensin, surenin ana mesajı değişmez. İnsan mutlak güç sahibi değildir ve tarih, kibirle yükselen yapıların nasıl çöktüğünün örnekleriyle doludur.